Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün çok hoş, yapımı da oldukça kolay. Hem yelek modelinde hem bebek örgüsünde kullanabileceğiniz bir model hazırladım. 3 düz 3 büz modelini sanırım bilmeyen yoktur. Bu modele çok benziyor ama çok daha güzel ve yapımı da tamamen farklı bir örgü modeli. Modelim 4 ilmekle yapılıyor. Aralarda ikişer tane ters ilmeğim var. Toplamda 6 ilmek ve katlarını ayarlamanız gerekiyor. 6, 12, 18 şeklinde 6 ilmeğin katlarını ayarladıktan sonra en son 2 tane kenar ilmeği ilave etmelisiniz. Ben ilmeklerimi hazırladım. 3,5 numaralı şişim ile 20 ilmeğimi örmeye başlıyorum. 20 ilmekle örgüme başlıyorum. Başlangıç ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeği düz ördüm. Bu 2 ilmek arka yüzde düz, ön yüzde ters olarak devam ediyor. Sonraki 4 ilmeğimi ters örüyorum. Arada 2 ilmek düz örüyorum. Ve tekrar 4 ilmek ters. 2 ilmek düz, 4 ilmek ters şeklinde arka sırada ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Devamındaki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde ilmeklerimizi aynen oldukları gibi örüyoruz. 4 ilmeğimizi düz, 2 ilmeğimizi ters şeklinde sıramızı tamamladık. Şimdi örgümün arka sırasındayım ve 3. sıradayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 ters ilmeğe gelince ilk ilmeğimi ters örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. Üçüncü ilmeğimi ters örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. Dördüncü ilmeğimi ters örüp 1 ilmek artırdıktan sonra aradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu 4 ilmeğin arasındaki artırdığımız ilmekler bir sonraki sırada ilmeklerimizin boyunu uzatmak için kullanılacak. Bu şekilde arka sırada örgümüzü tamamladık. Örgümüzün ön sırasındayız ve 4. sıradayız. Başlangıçtaki 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Sonra aradaki doladığım ilmekleri serbest bırakıyorum. 4 ilmeğimin önce boyunu uzatıyorum. Önce bir ilmek doluyorum. Sonraki 2 ilmeği örmeden aldım. Sondaki kalan 2 ilmeğin ters taraftan giriyorum ve bu 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Örmeden atlattığım bu 2 ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden tekrar atlattım ama bırakmıyorum. Bu atlatmış olduğum 2 ilmeğin içerisine girerek ikisini birlikte düz örerek topluyorum. Böylece 4 ilmekten 2 ilmek elde ettim. Başlangıçta 1 ilmek artırdım. Sonra 1 ilmek artırarak aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. Sayıda herhangi bir değişiklik olmuyor. 4 ilmeği tekrar 4 taneye tamamlamış oluyoruz. Önce aradaki doladığımız ilmekleri serbest bırakıyoruz. Ve bu 4 ilmeğin boyunu uzatıyoruz. 1 ilmek dolayarak artırdım. İlk 2 ilmeği örmeden alıyorum. Sonraki 2 ilmeğin ikinci ilmeğin olduğu yerden tersten gelerek bu 2 ilmeği birlikte topluyorum. Başlangıçtaki 2 ilmeği örmüş olduğum ilmeğin üzerinden atlatıyorum ama bırakmıyorum. Bu 2 ilmeği atlattıktan sonra ikisini birlikte düz örerek tek ilmeğe düşürüyorum. Ve 1 ilmek artırarak aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. Görerek yapmak daha kolay ama birkaç defa görmeyen izleyicilerimiz bana ulaştı
lütfen daha detaylı anlatın, bizim görmediğimizi unutmayın şeklinde yorum yaptığı için biraz anlatımlarımı uzun tutuyor olabilirim. Lütfen kusura bakmayın. Onları da düşünmek zorundayım. Biraz fazla konuşuyor olabilirim. Bu 4 ilmeğin boyunu uzattım. Öncesinde bir tane ilmek artırıyorum. Bu 4 ilmeğin ikisini örmeden şişimi aldım. Önce 3. ve 4. olan sondaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. 4. ilmeğin olduğu yerden sondan giriyorum. Bu 2 ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum. Topladıktan sonra bu 2 ilmek tek ilmeğe düşüyor. Baştaki 2 ilmeği örmeden atlattığım ilmeği bu tek ilmeğin üzerinden atlattım ama bırakmıyorum. Bu 2 ilmeğin içerisine girerek bu 2 ilmeği birlikte örüyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum. Böylece başlangıçtaki artırmış olduğum ilmek 1, ortadaki 4 ilmeği topladım, 2 ilmeğe düşürdüm. Sonrasında bir ilmek artırıyorum. 4 taneye tamamlamış oluyorum. Ve 2 ilmek ile ters ilmek ile sıramı tamamlıyorum. Böylece modelimizi bitirdik. Model 4 sıradan oluşuyor. Bundan sonrasında örgümüzün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlayarak modelimize devam ediyoruz. Hemen hızlıca ikinci modelle birlikte yapalım. 2 ilmeği düz örüyorum. Sonraki 4 ilmeği ters örüyorum. 2 ilmek düz, 4 ilmek ters şeklinde arka sırada ilmeklerimizi örerek tamamlıyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Başlangıçtaki 2 ilmeği ters örüyoruz. Devamındaki 4 ilmeği düz örerek sıra boyunca bu şekilde devam ediyoruz. 2 ilmek ters, 4 ilmek düz olarak sıra boyunca örgümüzü tamamlıyoruz. Örgümüzün tekrar arka sırasına geçtiğimiz zaman başlangıçtaki 2 ilmeği düz olarak örüyoruz. 4 ters ilmeğe gelince bir ilmek ters örüyorum, bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek ters örüyorum, bir ilmek artırıyorum. Bu şekilde 4 ilmeği örerken aralarda 4 defa dolayarak artırma yapıyorum. Aradaki 2 ilmeği düz örüyorum. Ters ilmekleri örerken arada birer tane ilmek artırıyorum. Örgümüzün ön sırasında ve son sırasında önce başlangıçtaki 2 ilmeği ters olarak örüyoruz. Burada önce bir ilmek artırdım. Sonra bu 4 ilmeğin arasındaki doladığım ilmekleri serbest bırakarak ilmeklerimin boyunu uzattım. Önce sondaki 3. ve 4. ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Başlangıçtaki atlattığım 2 ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve bu 2 ilmeği birlikte düz örerek tek ilmeğe düşürüyorum. Bu 4 tane olan ilmek 2 taneye düşmüş oldu. Başlangıçta bir ilmek artırdık. Sonrasında bir ilmek artırarak aradaki 2 tane ters ilmeği örüyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Önce bir ilmek artırdım. 4 ilmeğin arasındaki doladığım ilmekleri serbest bıraktım. 2 ilmeği şişimde kalıyor. 3. ve 4. ilmeğin olduğu yerden tersten girerek ikisini birlikte topluyorum. Baştaki 2 ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bırakmıyorum. Ve bu 2 ilmeği de birlikte düz örerek tek ilmeğe düşürüyorum. Sonrasında bir ilmek artırarak örgüme bu şekilde devam ediyorum. 3 numaralı şiş ile bu parçayı çalıştım. Çok hoş oluyor. Bayan yeleklerinde ve bebek örgülerinde mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Burası örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.